Merhaba, Lotus Aile'ye hoş geldiniz. Bu videoda Warhammer 40K evreninden Hospitaller figürünü boyuyorum. Bu figürü Rotterdam'daki Warhammer dükkanından almıştım. İlk gördüğümde direkt hoşuma gitti. Çünkü tek bir figür gibi değil, daha çok küçük bir diorama gibi duruyordu. Yerde yatan yaralı asker, elindeki kitap arkasındaki servo kol, parşömenleri, yani kutudan çıkar kendi hikayesini anlatıyor. Bu modelde beni en çok çeken şey aslında detay sayısı oldu. İlk başta ana karaktere odaklanıyorsunuz ama biraz daha bakınca yerdeki sister, servo kol, kitap, parşömen, küçük kuş detayları tek tek ortaya çıkıyor. Boyarken de sürekli figürün başka bir bölümüne geçiyormuş gibi hissettim. Tek bir modelin içinde birkaç küçük proje var gibi. Bir de bu kadar detaylı figürlerde her parçayı aynı ölçüde öne çıkarmamaya çalışıyorum. Yani her şeyi aynı parlaklıkta ve aynı kontrastta boyayınca göz biraz nereye bakacağını şaşırıyor. O yüzden ana karakteri daha belirgin, yerdeki sister'ı ise biraz daha sakin tutmaya çalışıyorum. Sonra biraz hikayesine baktım. Hospitaler'lar Adapte Sororitas içinde savaş alanında yaralı sister'larla ilgilenen, onları iyileştirmeye çalışan karakterler. Ama tabi bu Warhammer 40K olduğu için olay sadece savaş alanı doktoru gibi kalmıyor. İçinde hem tıbbi taraf var, hem inanç var, hem de karanlık 40K havası var. Ben de bu figürü boyarken biraz o havayı vermek istedim. Çok temiz, pırıl pırıl bir sahne yerine daha soğuk, daha dramatik, savaş alanında geçen bir sahne gibi düşündüm. Her zaman olduğu gibi figüre zenital astarla başladım. Ben kontrast boyalarla çalışırken zenital astarı çok seviyorum. Çünkü ışık ve gölgeyi baştan biraz hazırlamış oluyor. Özellikle böyle çok detaylı figürlerde işleri çok kolaylaştırıyor. Zenital astarlarda bazen bazı gölgeler istediğimden daha koyu kalabiliyor. Bu figürde de özellikle beyaz yapacağım alanlarda öyle oldu. O yüzden her yerde zenitali tamamen korumaya çalışmadım. Bazı yerlere Bonbant ile yeniden üzerinden geçtim. Bence zenital astarı bir kural değil, başlangıç rehberi gibi düşünmek lazım. İşe yaradığı yerde kullanıyorum, yetmediği yerde de üzerine müdahale ediyorum. Yoksa astarı bozmayayım diye bazı yerleri gereğinden daha da karanlık bırakmamak lazım. İlk olarak siyah zırhtan başladım. Hospitaler'ların zırhı koyu ve güçlü dursun istedim. Ama siyah boyarken bir sorun var. Çok düz bırakırsanız bütün detaylar kaybolur. O yüzden sonradan bazı kenarlara küçük highlightlar ekledim. Çok abartmadım, sadece zırhın formunu biraz daha belli olsun istedim. Siyah zırh boyarken özellikle bu kadar detaylı bir modelde zırh plakaları, kumaşlar ve mekanik parçalar birbirine karışabilir. Ben de her kenarı çizmek yerine sadece ışığın yakaladığı birkaç noktayı seçtim. İşte omuzlar, dizler ve zırhın dış köşeleri gibi. Çok fazla highlight yapınca da zırh bir anda siyah olmaktan çıkıp gri görünmeye başlar. O yüzden burada biraz frene basmak gerekiyor. Zırh siyah kalsın ama formu da bozmasın. Sonra kırmızı kumaşlara geçtim. Pelerin içlerinde ve yerdeki sister'ın kumaşlarında Blood Angels Red ve Baal Red'de de highlight yaptım. Kırmızı bu figürde bence çok önemli. Çünkü siyah zırh ve beyaz kumaşla birlikte çok güzel bir kontrast oluşturuyor. Çok parlak yapmamaya çalıştım ama yine de sahnede kendini belli etsin de istedim. Blood Angels Red bana ana kırmızıyı verdi. Baal Red ise daha çok ışık alan kıvrımlarda kullandım.
İkisini birden birlikte kullanınca kumaş daha canlı göründü. Ama yine de böyle aşırı parlak olması lazım. Kırmızı zaten siyah ve beyazın arasında hemen kendini gösteren bir renk. O yüzden pelerin her kıvrımını ayrıca parlatmaya gerek yok. Bazı bölgeleri daha koyu bıraktım ki kumaşın katları daha da rahat okunsun. Beyaz kısımlarda biraz daha dikkatlice yaptım. Başörtüsü, kumaşlar ve saç figürünün havasını bayağı değiştiriyor. Saçta daha beyaz ve biraz soğuk bir görünüm istedim. Kumaşlarda ise tamamen tertemiz beyaz yerine biraz daha gölgeli, kırık beyaz gibi bir renk tonlarını kullandım. Sonuçta bu figür savaş alanında, yani sonuçta normal bir yerde değil. Beyazlarda biraz deneme yaptım açıkçası. Bone White zemini güzel toparladı ama saçta tek başına biraz fazla krem kaldı. Saçın daha soğuk görünmesini istedim. Ve o yüzden de Apothecary White ile gölgeleri belirleyip en son Dead White ile üst tellerden geçtim. Beyaz boyarken en zor şey her yeri beyaza boyamamak bence. Biraz gri, biraz krem, biraz saf beyaz birlikte olunca daha doğal duruyor. Yoksa bütün detaylar bir anda siliniyor. Altın detaylarda da figürün o kutsal gotik tarafını biraz öne çıkartmak istedim. Elindeki sembol, zırhın üstündeki küçük süslemeler ve kitap detayları siyah zırhın üstünde güzel görünüyor. Servo-kolda ise daha soğuk, metalik bir görünüm tercih ettim. O parça figüre hem medikal hem de bayağı 40'a havası katıyor. Yerde yatan sister'ı biraz daha yıpranmış ve soluk boyamaya çalıştım. Ana karakter ayakta ve daha güçlü dururken yerdeki figür sahne duygusunu taşıyor. O yüzden onu biraz daha kirli ve savaş görmüş gibi bırakmak istedim. Burada biraz farklı bir renk eklemek istedim ve Night Hound kullandım. Yerde yatan Sister'ın yüzündeki izlerini bu renkle hafifçe belirginleştirdim. Direkt koyu ve kanlı bir görüntü yapmak yerine biraz daha soğuk ve soluk bir etki vermek istedim. Böylece yaralı görünümü var ama bütün dikkatleri de üzerine çekmiyor. Aynı rengi arka taraftaki küçük medikal tüpte, ilaç ya da sıvı gibi görünen bölümlerde de kullandım. Figürde siyah, kırmızı, beyaz ve altın tonları çok baskın olduğu için küçük mavi yeşil ton bence çok güzel bir fark yarattı.
yarı şeffaf bir boya olduğu için özellikle böyle küçük sıvı, cam tüp ya da hafif morarmış yara efektlerinde kullanmayı seviyorum. Tek katta çok yoğun görünmüyor. Gerektiğinde ikinci bir katta atabilirsiniz tabii. Burada boş aşamasına geçiyorum. Özellikle metalik detaylar ve zırhın daha derin bölgelerinde Null Oil kullandım. Null Oil girintileri koyulaştırdığı için parçaların daha belirgin görünmesini sağlıyor. Özellikle kol, silah parçaları ve diğer metal bölgelerde çok işe yarar. Altın detaylarda ise Ragland Reflash Shade kullandım. Ragland altına daha sıcak ve hafif eski bir görünüm katıyor. Direkt kahverengi kadar sert durmadığı için altın detaylarda kullanmayı çok seviyorum. Başucularken bütün yüzeyi tamamen kaplamak yerine daha çok girintilere ve gölgede kalacak bölgelere sürmeye çalışıyorum. Çünkü fazla kullanınca metalik parlaklık kaybolabilir. Kuruduktan sonra bazı çıkıntılara tekrar metalik boya geçerek parlaklığı geri getirebilirsiniz. Bu aşamada küçük bir dokunuş gibi görünüyor ama figürün detaylarını bayağı ortaya çıkarıyor. Özellikle siyah zırh, altın süslemeler, metalik parçalarda boş olmazsa olmaz. Kitap ve parşömenler bu modelde en sevdiğim detaylar. Önce açık bir zemin rengiyle başladım. Sonra biraz sepya tonlarıyla eskitme yaptım. Sepya tonlarında yapılan eskitmeyi wash'la yapıyorsunuz. Bu arada burada küçük bir tüyo vermek istiyorum. Ben böyle çok küçük kitap, parşömen ya da sembol detaylarında bazen nail art sticker kullanıyorum. Tırnak süsleme için satılan o minicik stickerlar var ya, minyatürlerde kitap baskısı ya da küçük desen efekti vermek için bayağı işe yarıyor. Bu kitap üzerindeki baskı için de onlardan kullandım. Bu kadar küçük alanda elle düzgün bir şey çizmeye çalışmaktansa bu şekilde daha temiz duruyor. Tabi stickerları yapıştırıp bırakmadım. Üstüne biraz gölge, biraz eskitme ve kenar boşluklarıyla ekledim ki figürün geri kalanıyla daha doğal dursun. Nail art sticker kullanmayı özellikle böyle kitaplarda çok seviyorum. Çünkü bu ölçekte elle yazı yazmak mümkün olmuyor. Bir de stickerlarda çok fazla desen çeşidi var. Gotik yazılar var, çiçekler, semboller ve küçük çerçeveler bulabiliyorsunuz. Minyatür boyayanlar için gerçekten güzel bir şey. Base için başta normal toprak zemini yaparım diye düşünüyordum ama sonra karlı bir zemin daha çok hoşuma gitti. Siyah zırh, kırmızı kumaş ve beyaz kar ile birlikte güzel çalışıyor. Burada soğuk bir savaş alanı ya da buzlu bir Shrine World gibi hayal ettim. Karı tamamen tertemiz bırakmadım. Kuru ot, biraz kirli zemin ekledim ki daha doğal dursun. Karlı base yaparken karı her yere eşit yaymamaya çalıştım. Bazı bölgelerde zemin görülsün, bazı yerlerde ise kar daha kalın olsun istedim. Çünkü tamamen beyaz bir yüzey bazen çok düz görünüyor. Kuru otlar da burada bayağı işe yaradı. Hem beyazlığı kırdı hem de zemine daha doğal bir görünüm sağladı. Karlı base'lerde küçük kahverengi ve sarı detaylar eklemek sahneyi hemen toparlar.
Tabii en sonunda küçük detaylar, metal parlamaları, parşömen detayları ve genel bir temizlik yaparak figürü tamamladım. Evet, figürü tamamını bitirdikten sonra biraz kenara koyup tekrar baktım. Ben genelde bunu hep yapıyorum. Çünkü uzun süre aynı modele bakınca bazı hataları görmemeye başlıyorsunuz. Bir süre sonra tekrar baktığımda beyazlarda birkaç düzeltme, metallerde küçük parlak noktalar, kırmızı kumaşta biraz daha geçişler, en son küçük dokunuşlarla bazen figür beklediğimden daha da iyi hale getirebiliyorum. Bu modeli boyamak gerçekten keyifliydi. Çünkü tek bir figürü boyuyormuşum gibi değil, küçük bir sahneyi de tamamlıyormuşum hissi vardı. Özellikle karlı beyaz ile birlikte bence çok dramatik bir hale geldi. Rotterdam'daki dükkanda ilk gördüğümde diorama şeklinde olması bayağı hoşuma gitmişti. Boyama bittikten sonra da yine en sevdiğim şey bu oldu. Tek bir karakterden çok küçük bir olay anlatıyor. Özellikle kitapta kullandığım nail art sticker ve karlı zemin projede en güzel dokunuş oldu. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Minyatür boyama, board game figürleri ve Warhammer içeriklerini seviyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.